Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Kız çocuklarımız için çok kolay ve güzel modelli bir askılı etek yaptım. Bugün bunun anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok kolay bir model. Bakın arkadaşlar, bu şekilde modeli yapması çok kolay. Sadece trabzanlardan oluşan bir model. Etek örgüsüne bel örgüsü için zincir yaparak başlıyoruz. Ben bugün anlatımı 1-2 yaş ölçü için anlatıyorum. Ama siz bu eteği yeni doğan bebek için de yapabilirsiniz. 8, 9, 10 yaşındaki her yaş kız çocuğunuz için de yapabilirsiniz. Kendiniz için bile yaparak kullanabileceğiniz güzel kolay bir model arkadaşlar. Kendiniz için yapacaksanız bu arka bölümden bakın. Ben birleştirerek ördüm. Küçük bir bebek için yaptım. Düğme kullanmadım o yüzden. Ama siz bu bel örgüsünü düğmeli yaparsanız kendiniz için bile çok güzel bir model. Esnek bir yapısı var. Bakın bel örgüsünün şu şekilde giydirip çıkarması kolay arkadaşlar. Eteğin modelli bölümünü tercihinize göre istediğiniz kadar uzun veya kısa yapabilirsiniz. Bu şekilde askılarla eteği bakın kullanışlı yaptım. Bebeğin omuzundan geçirerek ölçerek bu askıyı da yaparsanız iyi olur arkadaşlar. Bakın bebeğin boyuna göre bu askının uzunluğu daha kısa da olabilir, daha uzun da olabilir. 2 düğme kullandım ben bu şekilde. Bakın askının ucuna dikilmek üzere bu düğmeleri bel örgüsü yaptığım buralar bakın çok sıkı yapmadım. Herhangi bir boşluğa şu şekilde takıp kullanabiliyorum. Bakın istediğiniz aralığa takabiliyorsunuz bunu arkadaşlar. Bu eteğin örgüsünde bir yumak iplik kullandım arkadaşlar. 100 gramlık 345 metre yazan bakın bu ipliği kullandım. Siz bu eteği istediğiniz marka iplik ve renkleri kullanarak örebilirsiniz. Benim kullandığım iplik çok kalın değil. Bakın 345 metre var bir yumak iplik üzerinde. Siz de 320, 330, 340, 360 metre yazan iplikler kullanırsanız bir yumak iplik yetecektir. Daha kalın iplik kullanırsanız bir yumak iplik yetmiyor arkadaşlar. İkinci yumağa ihtiyacınız var. Tığ olarak da elimin sıklığına ve ipliğin kalınlığına uygun olarak 3 mm tığ kullandım. Siz bunu 2,5 mm tığ kullanırsanız yaptığınız etek örgüsü daha küçük olacaktır. 6-12 aylık bebek için olacaktır. Aynı sayıda yaptığınız zaman benimle aynı sayıda başlayıp aynı sayıda yapar ve 3,5 mm tığ kullanırsanız da yaptığınız etek örgüsü 2-2,5 yaş arası çocuklar için olur arkadaşlar. Tığ numarası yaptığınız ölçüyü çok etkiliyor. Ve iplik kalınlığı tabii ki. Siz bu eteği dediğim gibi istediğiniz marka iplik ve renkleri kullanarak örebilirsiniz. Ölçülerini de size söylüyorum. Başlamadan önce fikriniz olsun. Bakın esnek yapısı var. Esniyor bel örgüsü arkadaşlar. Buradan genişliğini ölçüyorum. 24 santimetre. Yüksekliğini ölçüyorum. 24 santimetre. Bu ölçüde 1-2 yaş arası bebekler için güzel bir ölçü. Hazırsanız ipliği tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu güzel eteğin örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı da yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Örgüye zincir yaparak başlıyoruz. Zincire başlamak için ilk ilmeği ben bu şekilde yapıyorum. Yavaş gösteriyorum. Bakın bu şekilde yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği öyle yapabilirsiniz. Ve zincirleri yapmaya başlıyorum. ...90 zincir yaptım arkadaşlar ben. Bel ölçüsüne göre yapıyoruz bu zincir sayısını. Sizin elinizin sıklığına
ve ipliğinizin kalınlığına göre bu zincir sayısı daha az veya daha çok olabilir. Bu zinciri yapacak olduğunuz bebeğinizin veya kız çocuğunuzun bel ölçüsüne göre yaparsanız çok iyi olur. Zinciri bebeğinizin veya çocuğunuzun belini ölçerek yapın arkadaşlar. Kaç santimetre zincir yaptığımı ölçüyorum. Şu şekilde bakın, sıfır noktasına tutuyorum. Ölçtüğüm zaman 42 santimetre zincir uzunluğu var. Zinciri çektirmeden ölçüyorum bakın. Sizin elinizin sıklığına göre bu 42 santimetre için daha az veya daha çok zincir yapmanız gerekebilir arkadaşlar. Bu zincirleri de çok sıkı yapmayalım. Şimdiki sırada bu zincirler üzerine trabzanlar yapacağız. 3 zincirde dönüş için yapıyorum. 1, 2, 3. Tığın üzerine iplik alıyorum. 3 ilmek atlıyorum. 1, 2, 3. 4. ilmek içine trabzan yapıyorum. Bir sıra trabzan sırası yapacağız. Diğer zincirler üzerine de trabzan yaparak devam ediyorum. Her zincir üzerine bir trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Zincirler üzerine trabzanlar yaparak tamamladım. Bir sırada 90 trabzan oldu arkadaşlar. Bu 3 ilmek atladığımda bir trabzan. Bununla birlikte toplam 90 trabzan var. Bakın. Şu şekilde çok sıkı değil bakın arkadaşlar. Esniyor. İkinci sıradayız. İkinci sıraya geçerken bu trabzan sırasını birleştiriyorum. Bakın şu şekilde elimle düzeltiyorum. Düzgün gelmesine dikkat ediyorum. Bu son ilmek ile bu 3 ilmek atlayarak burada yaptığım bu ilmeği ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın burayı birleştirdim. 2 zincir yapıyorum. Bu sırada bu trabzanları bir düz bir ters boşluklardan alarak trabzan yapacağız. İpliği tığın üzerine alıyorum. İlk trabzanı, bakın bu trabzanı tığı boşluğa takıyorum. Düz taraftan boşluktan trabzan yapıyorum. Bu trabzanı ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bir düz bir ters boşluklardan alarak trabzan yapıyoruz. Görüntü olarak böyle bakın. Bir düz bir ters boşluklardan trabzan yaptık. Görüntüsü böyle oldu arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. İkinci sırada trabzanları bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bakın bir trabzan kaldı burada arkadaşlar. Bu trabzanı düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bu sıra başında bakın bir düz trabzan yapmıştım. Bunun üzerinde bulunan ilmeğe ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. Bu 2 zincir yaptığımda ters tarafta görünen trabzan oldu bakın. 2 düz boşluktan alarak yaptığım trabzanın ortasında bu 2 zincir ile sıraya başladığım ters tarafta görünen trabzan oldu. Bu bir alt sırada düz trabzan sırası yaptığımız sırayı da burada birleştirelim. Bakın burada ipliğin ucu duruyor. Bunu burada 3 ilmek atlayarak yaptığım trabzanın ilk zincirin üzerine tığı taktım, ilmek aldım. Bakın ilmeğin içinden ipliği geçiriyorum.
Bakın sırayı birleştirdim. Şu şekilde arkadaşlar. Üçüncü sıradayız. Üçüncü sırada bu boşluktan alarak yaptığımız trabzanları nasıl görüyorsak o şekilde boşluktan alarak trabzan yapacağız. 2 zincir yapıyorum. İlk trabzanı bakın düz tarafta görüyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters tarafta görüyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Görüntüsü böyle. Nasıl görüyorsan o şekilde boşluktan alıp trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Son trabzan ile ilk yaptığım bu trabzanı ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın görüntüsü böyle arkadaşlar. Bir sıra daha bu trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde bakın boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Düz tarafta gördüklerimi düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters tarafta gördüklerimi ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar sırayı birleştirdim. 1, 2, 3, 4 sıra oldu. Siz bunu yeterli görüyorsanız buradan itibaren model yerleştirmeye başlayabilirsiniz. Ben bir sıra daha nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. İlk gördüğüm düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan görüyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan aldım. Trabzan yaptım. Sıra sonunda ilmek kaydırması yaparak birleştirdim. Kaç sıra yaptığımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sıra oldu arkadaşlar. Santimetre olarak da ölçüyorum genişliğini. Bakın şu şekilde ölçüyorum. 3,5 santimetre genişlik var. Bu benim tercihime göre yeterli. Siz bunu bir sıra önceden de bırakabilirsiniz. İsterseniz bir sıra daha bir düz bir ters örgüler yapabilirsiniz. Bu sıradan itibaren model yerleştirmeye başlıyorum. 3 zincir yapıyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde model yapıyoruz. Aynı ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Bu 3 zincirde bir trabzan oluyor. 2 trabzan oldu. 2 zincir. Aynı ilmek içine 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. Bakın 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan oldu. Tığın üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 1, 2, 3. ilmek içine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. İki trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptım. Tığın üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmek üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. İki ilmek atlıyorum. 3. ilmek içine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum.
şekilde arkadaşlar modelimiz bu, bakın. Model olarak çok kolay, gördüğünüz gibi. Bir ilmeğe 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Diğer ilmeğe 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar modelleri yaparak tamamladım. Son model ile ilk yaptığım bu modelin, bakın bu ilk ilmeğin üzerine tığ takarak ilmek kaydırması yapıyorum. Model sırasını bitirdik arkadaşlar. Bakın bu şekilde oldu. Bir sıraya kaç model yaptığımı sayıyorum. Bakın bu işaretli yerden, şuradan itibaren sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Bir sırada 30 model var. İkinci model sırasındayız. İkinci model sırasını bu model ortasında bulunan 2 zincirin üzerinden başlayacağız. Oraya ilmek kaydırması yapıyorum. Tığ, bakın ilk ilmeğe taktım. İlmek kaydırması yaptım. 2 zincirli boşluğa tığ taktım. İlmek kaydırması yaptım. Bakın 2 zincirli boşluktayım. 3 zincir yapıyorum. Bu 2 zincirin üzerine bir trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Aynı yere 2 trabzan daha yapıyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan oldu. Tığın üzerine iplik alıyorum. Diğer model ortasında bulunan, bakın bu 2 zincirin üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. İki trabzan, 2 zincir, 2 trabzanı yaptım. Diğer model ortasına da aynı şekilde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu sırada da bakın bu model ortasına 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptım. Son ilmek ile burada yaptığım bu ilmeği ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın sırayı birleştirdim. Görüntü olarak böyle oldu arkadaşlar. Üçüncü model sırasındayız. Üçüncü model sırasını yapmak için bu model ortasında bulunan 2 zincirli boşluğa ilmek kaydırması yaparak geçiyorum, bakın. 2 zincirli boşluktayım. Bu sıradan itibaren model örgüsüne 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak devam edeceğiz. 3 zincir yapıyorum. Tığın üzerine iplik alıyorum. 2 trabzan yapıyorum. 1 2. Bu 3 zincirde 1 trabzan, 3 trabzan oldu. 2 zincir yapıyorum. Aynı yere 3 trabzan daha yapıyorum. Üç trabzan, 2 zincir, 3 trabzan oldu. Tığın üzerine iplik alıyorum. Diğer model ortasında bulunan 2 zincir içine de 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Tığın üzerine iplik alıyorum. Diğer model ortasına da 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmek ile ilk ilmeği ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın burayı birleştirdik arkadaşlar.
Bu sırada model ortasında bulunan 2 zincirli boşluklara 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptım. Bakın görüntüsü böyle oldu. Buraya geçmek için ilmek kaydırması yapıyorum. Bakın bu ilmeğe tığ takıyorum. İlmek aldım, çektim. 2 zincirli boşluğa tığ taktım, ilmek aldım, çektim, ilmek kaydırması yaptım. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde devam edeceğiz. 3 zincir yapıyorum. 2 trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan, 2 zincir, 3 trabzan oldu. Diğer model ortasına da 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapalım. İlmek kaydırması yaparak birleştirelim. Model ortasına geçiş yapalım. Buraya da 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde artık örgüye devam edeceğiz. Etek bölümünün örgüsü bu 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde model ile devam edecek. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Etek bölümünün örgüsünü 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde modeller yaparak devam edelim. Eteğin örgüsünü yapacağım ölçüye göre ben tamamladım. Kaç sıra model sırası yaptığımı sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sıra oldu. Burada bitirmiyorum. Daha ucuna devam edeceğiz. Santimetre olarak da ölçüyorum. Bakın başlangıçtan itibaren ölçtüğüm zaman 23 santimetre yükseklik var. Daha bunun ucuna model yapacağız. Bitirmiyoruz arkadaşlar. En son sırada 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptığım sırayı birleştirdim. Bir zincir yapıyorum. Son sıradayız. Bu 2 zincirli boşluğa 8 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 trabzanı yaptım. Tığın üzerine iplik almadan iki model ortasında bulunan bakın bu boşluğa sık iğne yapıyorum. İpliği tığın üzerine alıyorum. Bu iki zincirli boşluğa 8 trabzan yapıyorum. Bu yaptığım 8 trabzanı iki model ortasında bulunan bakın buraya sık iğne yaparak tutturuyorum. İpliği tığın üzerine alıyorum. Bu iki zincirin üzerine de 8 trabzan yapıyorum. Bu şekilde bakın 8 trabzandan oluşan modeller yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Modelleri yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Son model üzerine de 8 trabzanı yaptım. Bu trabzanı ilk yaptığım bakın burada bulunan bir ilmek vardı. Onunla ilmek kaydırması yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Etek bölümünü böylece bitirdik arkadaşlar. Bakın görüntü olarak da böyle oldu. Birleştirme yaptığımız yer bakın bu sıra hiç belli olmuyor. Çok güzel oldu etek bölümü. Şimdi askılarını yapalım.
Askılarını arkadan başlıyorum. Bakın arka ortayı buluyorum. Birleştirme yaptığımız bakın buraya bir işaret yapıyorum. 2 askı yapacağız. Askının birisini bu taraftan başlayalım. Bakın sayıyorum. Bu kabarık görünen bakın düz taraftan aldıklarımı sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinciye askı başlayacağız. Şöyle işareti taktım. Buradan ipliği bir defa bağlıyorum. İlmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Bu trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bakın bu 1, ters taraftan yapıyorum. 2, düz taraftan yapıyorum. 3, ters taraftan yapıyorum. 4, düz taraftan yapıyorum. 5, ters taraftan yapıyorum. 6, düz taraftan yapıyorum. 7. Askının örgüsü 7 trabzan ile olacak. Sıra sonunda 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Düz tarafta görüyorum, trabzan yapıyorum. Ters taraftan görüyorum, trabzan yapıyorum. Bakın boşluktan alarak yapıyorum. Üç zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Yine nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Bu askının örgüsü bu 7 trabzan ile bu şekilde devam edecek. Diğer askıyı da başlayalım. Her iki askının örgüsünü birlikte yaparız. İpliğin diğer ucunu alıyorum. Bunu saydığım gibi bakın çıkartıyorum bunu. Saydığım gibi 4 kabarık görünen ilmekten yaptım. Bakın 1, 2, 3, 4. Bu beşinciye işaret yapıyorum. İşaret yaptığım yerden sayıyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buradan ipliği bağlıyorum. İlmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. 7 trabzanı bir düz bir ters boşluktan alarak trabzan yapıyorum. 3 bakın düz taraftan, 4 ters taraftan boşluktan aldım, 5 düz taraftan boşluktan aldım, 6 ters taraftan boşluktan aldım. 7. de bakın düz taraftan boşluktan aldım, trabzan yaptım. Askıların bakın sıra başında ve sıra sonunda olanlar düz taraftan boşluktan alarak yaparsanız askının örgüsü daha düzgün görünür arkadaşlar. 3 zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Son trabzanı bakın boşluğa taktım, trabzan yaptım. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Askıların örgüsü bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Her iki askının örgüsünü yapacak olduğunuz bebeğin büyüklüğüne göre omuzundan geçirip bu ön bölümde birleşecek şekilde tamamlayalım gelelim. Her iki askının örgüsünü aynı uzunlukta ördüm arkadaşlar. Bakın bu şekilde oldu. Uçlarına da bu şekilde birer tane düğme yaptım. Kaç sıra askı yaptığımı sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60. 60 sıra oldu arkadaşlar. Benim yapacağım ölçü için bu kadar oldu bakın. Siz bunu bebeğinizin omuzundan geçirip buraya gelecek şekilde yapın. Daha güzel olacaktır. Santimetre olarak da ölçüyorum. 40 santimetre yükseklik var bakın. Diktiğimiz bu düğmeleri bebeğin omuzundan şu şekilde ben çapraz olarak takıyorum bakın. Herhangi bir bu bakın bel örgüsü yaptığımız yerde boşluklar var. Herhangi bir sıraya hangisini isterseniz ona takabilirsiniz. Bebeğin boyuna göre bunlarda ayarlama yapabilirsiniz. Bakın çok sıkı yapmadık zaten örgüleri. Düğmenin geçebileceği boşluklar var. Bu şekilde oldu bakın. Çok güzel oldu askılı eteğin örgüsü. Arka görüntüsü de böyle oldu. Model olarak da hem çok kolay hem de güzel bakın. Ölçülerini size söylüyorum. Bel örgüsü bakın. Bel örgüsü gayet esnek oldu arkadaşlar. Bel örgüsünün buradan genişliğini ölçüyorum. 24 santimetre. Yüksekliğini ölçüyorum. Bel örgüsünün buradan 24 santimetre. Bu ölçüde 1-2 yaş arası bebekler için güzel bir ölçü. Siz bu yüksekliği dediğim gibi tercihinize göre daha uzun veya daha kısa da yapabilirsiniz. Bir örgü anlatımının da sonuna geldim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açarsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı da yaparsanız çok sevinirim. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.